PRP ve eklem içi sıvı enjeksiyonları ile ilgili videomun yorumlarında kök hücre ve proloterapi ile ilgili sorular giderek artmaya başladığı için bu konularla ilgili video yapma gerekliliği hissettim. Kök hücre konusunu daha sonraya bırakıp bu video ile önce proloterapi konusunda bilgilendirme yapacağım. Çok mu yeni bir yöntem diye baktığımızda aslında ilk uygulamalarının 1950'lere kadar gittiğini görebiliriz. 1990'lı yıllarda hastalar ve hekimler arasında popüler olmaya başlamış. 10 yıllardır fazla bir dikkat çekmemişken son yıllarda hastaların ve hekimlerin daha az riskli tedaviler arayışı ile gündeme girdi. Bu videoda proloterapinin kendi konumla ilgili olan eklemlerdeki kullanımı, kasların kemiğe bağlantısını sağlayan tendonlar ve bunların yapışma yerlerine ait sorunlardaki yeriyle ilgili elimizdeki bilimsel verileri değerlendireceğim. Hadi başlayalım. Divinum est opus sedare dolorem. Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat tarafından söylenmiştir. Anlamı ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır. İnsanlar yüzyıllar boyu ağrıya karşı çaresiz durumda kalmışlar. Halen bile hastanın hekime başvurmasını sağlayan en güçlü semptom çoğunlukla ağrıdır. Ağrı çoğunlukla bir doku yaralanması, doku hasarını gösteren hoş olmayan bir duygudur. Ağrının varlığında ağrının olduğu kolumuzu, bacağımızı kullanmaz ve onu istirahate alırız. Aslında dokuda ağrıya sebep olan kimyasal olaylar zincirinin bir yandan da doku iyileşmesini tetikleme potansiyeli vardır. Yaşa bağlı dejeneratif durumlarda eklem ve tendonlarda yıpranmalar ve kireçlenmeler olur. Bunların tamamen geri dönüştürülme şansı yoktur. Böyle durumlarda sorun ileri aşamalara gelmediği takdirde şikayetleri bir takım ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleri ile azaltabiliyoruz. Yıllar içinde problemler artıp şikayetler ilerledikçe daha girişimsel yöntemlere ihtiyaç duyuluyor. Örneğin ağrı eklemde ise eklem içi enjeksiyonlar faydalı olabiliyor. Eklem içi enjeksiyonlardan eklem içine sıvı enjeksiyonu ve PRP yöntemlerini ayrı bir videoda anlatmıştım. Bu videonun yorumlarında çok miktarda proloterapi ile ilgili sorular geldi. Kök hücreden de çok fazla medet umulduğunu gördüğüm için bu konuyla ilgili de bir video yapıp linkini de buraya koyacağım. Proloterapi ismi proliferasyon yani hücre çoğalması ve terapi yani tedavi kelimelerinin bir araya getirilmesinden türemiştir. Yani bu tedavi ile hücre çoğalmasının uyarılması sayesinde doku harabiyetinin onarılması amaçlanır. Peki gerçekten isminin vaat ettiği şekilde bir tedavi sağlar mı? Aslında nasıl işe yaradığı ile ilgili halen daha tam bir kanıt yok. Bununla ilgili teoriler var. Buna göre proloterapide ağrının olduğu doku içine iritan olabilecek kimyasal maddeler düşük miktarlarda enjekte edilir. Enjekte edilen bölgenin homeostazı yani mevcut dengeleri bozulur. Vücut bu dengeyi tekrar sağlamak için yara iyileştirme sürecindeki bir takım mekanizmaları başlatır. İşte bu sürecin problemi çözeceği düşüncesi vardır. Fakat çoğunlukla sorunu çözmekten çok ağrıya yönelik bir tedavi olarak etkili olabileceği görülüyor. Baştan söyleyeyim, bu konuda da çok büyük beklentiler içine girmeyin. Ortopedide genellikle kasların ve tendonların kemiğe yapışma bölgelerindeki rahatsızlıklarda veya eklem kireçlenmelerinde kullanıldığını görüyoruz. 2019 yılında da American College of Rheumatology Arthritis Foundation kılavuzunda bel, kalça ve diz kireçlenmesinin tedavisinde duruma göre kullanılabileceği bildiriliyor. Burada duruma göre ibaresini öne çıkartmak istiyorum. Çünkü çaresiz kalınan durumlarda yapılabilecek ağrıya yönelik bir tedavidir. Halen bunun bir hastalığı iyileştirdiği yönünde bulgu yok. Tekrar üstüne basarak ifade edeyim, bu yöntem ağrıyı azaltabilir ama mevcut bir hasarı geri döndüremez. Proloterapinin diz eklemindeki uygulamalarına yönelik bilimsel makalelere baktığımızda birçoğunun ön yargılarla ve metodolojik olarak çok güçlü bir şekilde yapılandırılmadan çalışıldığı görülüyor. Birçok proloterapi uygulamasında bir şeker olan dekstrozun yüksek yoğunluklarda kullanıldığını görüyoruz. Normalde ağızdan yeterince gıda alamayan hastalara hastanede kaldığı sürece damar içinden %5'lik dekstroz verilir. Eklem içi problemlerinde ise %10 ile %25 gibi yüksek yoğunluklarda dekstroz, çoğunlukla da %12,5 ile %15 oranında ağrılı bölgeye enjekte edilir. Çalışmalarda 1 ile 3 kez enjeksiyon yapıldığı görülüyor. Çoğunda da 1 hafta ile 2 aylık aralarla 3 kez uygulandığı görülüyor.
Bunların da hangi sürelerle uygulanacağına yönelik bir fikir birliği yok. Yani kaç kez uygulanacağı ve hangi sıklıkla uygulanacağı konusunda bir standart yok. Eklem kireçlenmesinde uygulanan enjeksiyonların çoğunluğunun eklemin direkt içine yapıldığı görülürken bazı çalışmalarda eklemin içine yapılmakla birlikte eklem çevresinde de enjeksiyonların ek olarak yapıldığı görülüyor. Diz kireçlenmesine yönelik bu tedavinin etkinliği konusunda yapılan yayınlara baktığımda 5 çalışmadan bir tanesinde ağrı skorlarında düzelme olmakla birlikte kontrol grubuna göre belirgin bir fark olmadığı, 4 çalışmada ise ağrı skorlarında düzelmenin belirgin olduğu görülüyor. Ağrıdaki bu düzelmenin ise 6 aydan daha uzun olmadığı söylenebilir. Bu çalışmalardan birine ekstradan hastaların fonksiyonel durumları da eklenmiş. Tedaviye başlamadan önceki hastaların yürüme mesafeleri ve merdiven inip çıkma becerilerine bakıldığında tedavi sonrasında bir farklılık olmadığını belirtmişler. Yani proloterapi yaptırmayı planlamış iseniz ağrılarınızda bir düzelme olmasını bekleyebilirsiniz ama fonksiyonlarda çok büyük bir beklentiniz olmasın. Diz kireçlenmesinde proloterapiyi PRP ile kıyaslandıran iki makaleden birincisi ikisi arasında fark olmadığını, yani PRP kadar etkisi olduğunu ifade ediyor. Diğer makalede ise proloterapi sonuçlarının erken dönemde PRP ile kıyaslanabilir olmakla birlikte proloterapinin etkisinin 6. ayda kalmadığını ifade ediyor. Bir diğer çalışmada da eklem içine yapılan sıvı, yani hyaluronik asit ile proloterapi karşılaştırılmış. Burada da yapılan dekstroz eklem çevresine, hatırlayın hyaluronik asit eklem içine yapılmıştı. Burada eklem çevresine enjekte edilmiş. Yani bir miktar elmalarla armutları karşılaştırmışlar gibi. Her ne kadar ikisinde de ağrıda düzelme olsa da eklem içine enjekte edilen sıvının daha iyi olduğu sonucuna varmışlar. Bir diğer yayında ise fizik tedavi, yani eklem hareket genişliğini aşmaya yönelik hareketlerin proloterapi ile karşılaştırmasını yapmışlar. Bu çalışmada fizik tedavinin eklem hareket genişliğini aşmada daha etkili olduğunu bildirmişler. Böyle bir çalışmanın hipotezi başlangıçta yanlış. Teorik olarak aslında proloterapi bir ağrı tedavisidir. Bir fizik tedavi yöntemiyle karşılaştırmak bence doğru olmazdı. Bütün bu çalışmaların sonunda size söyleyebileceğim, bu çalışmaların hiçbirinin çok güçlü bir şekilde organize edilmemiş çalışmalar olduğudur. Bütün bu yayınlarda proloterapi için söylenebilecek en iyi şey, bu tedavi yönteminin bildirilen herhangi bir yan etkisinin olmamasıdır. Yani çok güvenli olarak kullanılabilir. Diz ekleminde ağrının sebebi yaşa bağlı bir eklem hasarı olabilir. Proloterapi ağrınızı geçici bir süreyle azaltabilir. Fakat hastalığınızı tedavi edebilecekmiş gibi bir beklentiniz olmasın. Proloterapinin topuk dikeninde de kullanımı olduğunu görüyoruz. Diğer yöntemleriyle geçmemiş tedaviye dirençli topuk dikeni veya plantar fasit varlığında şok dalgası tedavisi olarak da bilinen ESVT yönteminin kullanıldığını daha önceki videoların birinde anlatmıştım. Proloterapinin bu rahatsızlıktaki kullanımı ESVT ile kıyaslandığında hemen hemen benzer etkinlik gösterdiği görülmüş. Bunların dışında yaşa bağlı el parmak kireçlenmelerinde, Osgood-Schlatter ismini alan büyümeye bağlı ergenlik dönemindeki diz önü ağrılarında, omuzu kaldıran tendonların problemlerinde, tenisçi dirseğinde, sakroilyak eklemin cerrahi dışı ağrılarında ve aşil tendon problemlerinde kullanılmış. Omuza yapılan enjeksiyonlar sonrasında ağrının sebebi kopan bir tendon ise tendonun iyileşmesini beklemeyin ama ağrıda bir düzelme olması beklentisi olabilir. Bu bölgedeki kullanımına ait kaynaklara baktığımızda elimizdeki verilerin aslında çok yeterli olmadığını görüyorum. Ağrıyı azaltmada umut verici olduğu söylenebilir. Tedavinin ne sıklıkla yapılması gerektiği, hangi dozda uygulanması ve hangi kimyasal ajanların kullanılması gerektiği ile ilgili bilimsel veriden daha çok hekim tercihine göre karar verilmiş olduğu görülüyor. Özet olarak proloterapi, kas iskelet sisteminin dejeneratif rahatsızlıklarında sadece ve sadece ağrıya yönelik kullanabilecek çok güvenli bir yöntem olmakla birlikte beklentileri çok yüksek tutmamakta fayda var. Diğer tedavi yöntemlerine bir üstünlüğü yok. Sınırları ve nasıl kullanılacağı ile ilgili standartlar tam oluşmamış. Öte yandan bildirilen bir yan etkisi de yok. Son olarak da kendi tecrübemi bildirmek istiyorum. Haklı olarak bu videoyu seyreden sizler benim bu konuda ne yaptığımı merak ediyor olacaksınız. Proloterapi videosu hastalardan gelen sorular üzerine hazırladığım bir video oldu. Kesinlikle hiçbir ortopedik problemde birincil ağrı tedavisi yöntemim olmadı. Hastalara önerirken de diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmediğim durumlarda önerebileceğim bir tedavi yöntemidir. Bunun sebebini biraz alışkanlıklar,
biraz da elinde cerrahi gibi sonuca yönelik daha kesin bir yöntem olması avantajı ve hepsinden önemlisi de bilimsel verilerin bu konuda henüz yetersiz olmasından kaynaklandığını belirteyim. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.